Ünlülerin de kendileri gibi ünlü olan anneleri bulunmaktadır. Ünlülerin ilk defa göreceğiniz bu akrabalık ilişkileri sizleri oldukça şaşırtacaktır. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin kendileri gibi ünlü olan anneleri. Bu tarz çalışmaların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Türkan Şoray, Yağmur Ünal. Yağmur Ünal 21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi sinema oyuncusu Türkan Şoray'dır. Üniversitesinin ardından New York'ta medya üzerinde master yaptı. Yağmur Ünal, Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu. İlk olarak 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çılgın Teyzeler adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi. Filiz Akın, İlker İnanoğlu. İlker İnanoğlu 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Filiz Akın, babası yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'dur. Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu Yumurcak filminde kazandı. Namı Yumurcak'tır. İlker İnanoğlu Türk sinemasında önemli bir çığır açmıştır. İlker İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek oyuncu kazandırdığını da göstermiştir. Aliye Uzuntağan, Ayşecan Tatari. Ayşecan Tatari 9 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi tiyatro ve sinema oyuncusu Aliye Uzunatağan'dır. İlk olarak 1992 yılında çevrilmiş olan Tatar Ramazan Sürgünde adlı filmde çocuk oyuncu olarak karşımıza çıktı. Ayşecan Tatari oyunculuk serüvenine 11 yaşındayken Kanal D'de yayınlanan çocuk programlarında sunuculuk yaparak başladı. 2002 yılından itibaren 2004 yılına kadar senaryosunu Birol Güven'in yazdığı Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk ve Meltem'in kızı Emre'nin ablası olan Duygu karakterini canlandırdı. Belkıs Dilligil, Çiçek Dilligil. Yeşilçam oyuncularından Avni ve Belkıs Dilligil çiftinin kızı olan Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen Çiçek Dilligil'in sanat hayatında ön plana çıkması ATV'de yayınlanan Dinozorus adlı çocuk programı ile oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatro Kare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla rol aldığı sinema ve dizi filmlerinde tanınmıştı. Deniz Türkali, Zeynep Casalini. Oyuncu Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden 3 Ekim 1970 yılında Zeynep Casalini dünyaya geldi. 1985 yılında Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına başladı ve amatör bir gruba katılarak bir dönem tiyatro ile ilgilendi. 1990 yılında Marmaris'te yerleşti ve sahne çalışmalarını burada sürdürdü. Zeynep Casalini 1992 yılında Angela Ceren adını verdiği bir kız dünyaya getirdi. 1993 yılında ilk evliliğini sonlandırdı. Mine Mutlu, Çağkan Çulha. Çağkan Çulha lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi'nde işletme eğitimi almaya başladı. Daha sonra okulu yarıda bırakıp Beykent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almaya başladı. Çeşitli reklamlarda yer alan genç oyuncu kamera karşısına ilk kez Hayat Bilgisi isimli diziyle canlandırdığı Arda rolüyle geçti. Oyuncu Mine Mutlu'nun oğlu olan Çağkan Çulha, popülerliğini ise Acemi Cadı isimli diziyle arttırmıştı. Çağkan Çulha, 2008 yılında sevilen polisiye dizisi Adanalı isimli dizide rol almıştı. Aydan Şener, Ecem Akbin. Ecem Akbin 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ecem Akbin, Altan ve Vahide Gördüm'ün oyunculuk eğitimi verdiği akademi 35.5'ta oyunculuk dersleri almıştı. Oyunculuk eğitimi aldığını babasından gizleyerek devam ettiren güzel oyuncu, babasına grafik tasarımı eğitimi aldığını söyleyerek kendini oyunculuk konusunda geliştirmiş ve annesi gibi oyunculuğu seçmişti. Nurdan Torun, Cenk Torun. Cenk Torun 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen Cenk Torun'un annesi Nurdan Torun'dur. Cenk Torun ekranlara ilk adımını Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkısı Delikanlım'ın klibinde rol olarak başladı. Cenk Torun'un asıl çıkışı ise Çılgın Bediş dizisiyle oldu.
2013 yılında verdiği bir röportajda askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldığını ama kabul etmediğini söylemişti. En büyük pişmanlığının ve hayatının hatasının olabileceğini de söylemişti. Olsaydı ne güzel olurdu. Dizi hala devam ediyor. Mafya dizisi tutmaz diye düşünmüştüm. O dönemde yakışıklı John rolleri üzerime yapışmıştı. Benden mafya adamı nasıl olur diye endişelendim açıkçası ifadesini kullanmıştı. 2015 yılında başlayan Yeter adlı dizide psikolog rolünü canlandırmıştır. Gülşah Alkoçlar, Aslışah Alkoçlar. Aslışah Alkoçlar 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Nesişah adında ablası bulunuyor. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra'da ekonomi üzerine eğitim almıştır. Çolpan İlhan, Kerem Alışık. Sadi Alışık 5 Mart 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Sadi Alışık 1959 yılında çevirdiği Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde 38 yıllık hayat arkadaşı Çolpan İlhan'la tanıştı. Evlendikten birkaç sene sonra oğlu Kerem Alışık dünyaya geldi. Sinemanın yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan Alışık, 500'ün üzerinde filmde rol aldı. Kerem Alışık 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda dünyaya geldi. Sinema oyuncusu Sadi Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Saadettin Erbil, Mehmet Ali Erbil. Saadettin Erbil Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in babası olan Saadettin Erbil çok sayıda filmde oynadı ve seslendirme yaptı. 16 Kasım 1997 yılında İstanbul'da beyin kanaması sonucu hayata veda etmişti. Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Saadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri bulunuyor. Kibariye, Makbule Tokmak. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında dünyaya geldi. Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak doğan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya geldi. Kibariye doğduğunda annesiyle babası henüz evlenmemiş ve bu sebeple nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçmiştir. 1981 yılında kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi. Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçtiğimiz senelerde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun bir süre magazin gündeminde olan Kibariye ve annesi bu videomuzda da bu kategoride yer alıyor. Bu tarz çalışmaların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir özel çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.